Herkese selam, hoş geldiniz. Bugün sizlere finansal okuryazarlığımın başlangıcı olan ben nasıl öğrenmeye başladım ve bu yola nasıl girdim size bunlardan bahsedeceğim. Hatta ilk başlarda okuduğum kitaplardan size şu anda hepsini göstererek içerisinden kısa kısa bilgiler vereceğim. Arkadaşlar çok değerli bilgiler paylaşacağım sizlerle. Lütfen destek olmak için videoya başlamadan önce abone olup videomu beğenirseniz beni desteklemiş olursunuz. Aynı zamanda motive etmiş olursunuz. Son ricam da videoyu sonuna kadar izlerseniz de YouTube beni öne çıkaracağı için de bana katkıda bulunmuş olacaksınız arkadaşlar. Bu videom diğer insanlarla buluştuğu için de aynı zamanda onlarla faydalanmış olacak. Evet, birinci kitabımız Babil'in en zengin adamı. Evet arkadaşlar, Babil zamanlarında yaşayan Arkad isimli bir kişi varmış ve Arkad adından o kadar çok söz ettirmiş ki bir dönemin en zengin insanları arasına girmiş ve herkes onu tanırmış. Fakat şöyle bir durum var. Bu nasıl olmuş ve nasıl oluşmuş? Arkad'ın arkadaşları bir gün onu yolda görmüş ve demiş ki ya demiş Arkad, biz seninle aynı okulda okuduk. Aldığımız kazançlar, maaşlar neredeyse yakın birbirine. Çok fazla uzak değil. Peki burada seni bizlerden ayıran ve senin daha fazla ileri gelmeni sağlayan maddi durumunun ve özgürlüğünün bu kadar fazla olmasının sebebi nedir? Lütfen bize anlatır mısın demişler ve Arkad da demiş. Size birkaç sorum olacak. Siz maaşınızı aldığınız zaman ne yapıyorsunuz? Tabii ki de Arkad, biz maaşımızı aldığımız zaman borçlarımıza gidiyor, gıdamıza gidiyor, yaşam maliyetlerimiz vesaire vesaire. Ay sonunda cebimize 5 kuruş para kalmıyor. Peki şundan bahsedeceğim. Siz hiç kenara, mesela örnek veriyorum, şu anda asgari ücret 11.400 lira. 400 lira dahi kenara atabilir misiniz? Aslında atabiliriz. Arkada o zamanın dönemin işte altın ya da gümüş neyse akçe hangi paraysa soruyor. Siz kenara ne kadar altın atıyorsunuz veya koyuyorsunuz? Tabii ki de Arkad atamıyoruz. İşte ben maaşımın minimum 1/4 neyse 1/4 işte 1/5 1/10 kenara altın veya para koyuyorum. Her ay bunları bu şekilde koyuyorum ve bunların da bileşik faizinden, getirisinden o altının, mesela örnek veriyorum, gümüş doğuruyor. Gümüşüm şunu doğuruyor. Böyle giderken uzun yıllar boyunca bu alışkanlığını devam ettirdiği sürece bir bakıyor ki kenara çok ciddi parası olmuş ve artık insanlara para vermeye başlıyor. Zamanında onun ustası olan, hatta fikir ustası olan birisini görüyor ve ondan fikirler alıyor. Bunu hayata geçiriyor ve kendinin parasını değerlendirerek, bunun adına faiz deyin, bileşik faiz deyin veya kar payı deyin, ne dersiniz deyin. Bana göre hepsi aynı. Parasını doğurtmuş oluyor. Yavrulatmış oluyor. Bunlar da bu şekilde sürekli artarak parasına para katıyor, servetine servet katıyor ve uzun yıllar sonra da çok ciddi ileri gelen, önde gelen zenginlerden birisi olmuş oluyor. Bizim için çok önemli bir ders arkadaşlar. Şu anda hiçbirimiz birikim yapmıyoruz. Birikimlerimizi yatırımlarla değerlendirmiyoruz ve onların çoğalmasını, yavrulatmasını istemiyoruz. Bu yüzden de bizim kenarda bir varlığımız olmuyor. O varlıklarımızla büyüyerek bir işte tarlaya, arsaya veya gayrimenkule dönüşmüyor. Paramızı da katlayamıyoruz. Kadrajı kullanamıyoruz. Bundan dolayı bu kitabı okumanızı öneriyorum ve benim hayatımı değiştiren çok ciddi kitapların en başında gelen Babil'in en zengin adamı kitabı ilk okuduğum kitaptır. Size de öneriyorum ve bir sonraki kitaba geçiyoruz arkadaşlar. İkinci kitabım Robert Kiyosaki'nin Zengin Baba, Yoksul Baba isimli kitabı. Arkadaşlar, Robert Kiyosaki dünyanın önde gelen yatırımcılarından ve sahip olduğu yaklaşık tutarla 7500'ün üzerinde gayrimenkul sahibi olan bir kişi. Ve kendisinin, hatta ben yazılarını Twitter veya X ne dersiniz deyin, takip ediyorum. Özellikle gümüş ve altın üzerine, petrol üzerine çok ciddi tavsiyeleri var ve yatırımları var. Benim diyor petrol rezervlerim var. Benim altın madenlerim, gümüş madenlerim var diyor. Tabii ki bunu bir fiziki olarak mı söylüyor veya diğer türlü mü söylüyor bilemiyorum, fakat benim kendi öngörüm fiziki de olabilir, yatırım şeklinde fon ya da farklı şekilde
değerlendirdiği şeklinde olabilir. Şimdi arkadaşlar Kiyosaki'nin Zengin Baba Yoksul Baba kitabının içerisinde Kiyosaki'nin burada bildiğimiz gibi iki tane babası yok. Bir tane öz babası var. Diğeri de üvey olarak değerlendiriyor. Yani arkadaşının babası. Kendi öz babası okumuş, yüksek lisanslar yapmış ve tahsilatının sonucunu da öğretmen olarak almış birisi ve öğretmenliğe devam ettiriyor. Bir evi olmayan, ay sonunu zor getiren, her sene mesela maaş zammı aldığında, terfi ettiğindeki o ciddi maaş artışını hiçbir şekilde yönetemeyen, değerlendiremeyen bir kişi ve ay sonu sürekli bir bakıyor ki ay sonunda elde var sıfır, yine var sıfır. Ben diyor ömrüm boyunca babam gibi bu şekilde tahsil sahibi olup okuyup bir yerlere gelip mertebeye gelip ben bu şekilde hayat sürdüremem diyor. Hatta kendisi babasının isteğiyle pilot olmasını istiyordu ve sınavlara giriyor, kazanıyor ama görüyor ki ben bu maaşla bu şekilde hayatımı devam ettiremem ve bu yolu tercih etmiyor. Girişimci ve yatırımcı oluyor. Nasıl biliyor musunuz? Arkadaşının babası çok önemli bir yatırımcı, girişimci. Kendisinin sahip olduğu market veya bakkal o dönemde arkadaşlar bir gün denk geldiği zaman görüyor ki bakıyor kendi babasından çok farklı. Hiçbir şekilde şaşaya, giyime, kıyafete, kuşama önem vermiyor. Kendini zengin gibi göstermiyor ve ama inanılmaz bir mal varlığı var. Bir gün diyor ki yanına gidip bana lütfen kendi sırlarını anlatır mısın? Ben de senin gibi zengin olmak istiyorum ve finansal özgürlüğümü ele almak istiyorum diyor. Babası da diyor ki tamam diyor o zaman siz ikinizi yani oğlu ve arkadaşı Kiyosaki ve arkadaşını bakkal veya market çalıştırmaya başlıyor. Sonra ben diyor sana işte örnek veriyorum çok komik bir rakam. Hadi şu anda diyelim ki 1000 lira mesela diyelim ki asgari ücret 11 bin liraya 1000 lira para vereceğim diyor. Bu 1000 lira senin maaşın diyor. İnsanların aldığı dolar maaşı 30 dolar. Ben alıyorum 5 dolar. Ben neden bu kadar az para alıyorum? Ben çok fazla çalışıyorum ve onun karşılığında 5 dolar bir para alıyorum. Bundan rahatsızlık duyuyor. Kendi babasının kulağına gidiyor ve kesinlikle çok karşı çıkıyor. Kendisi de özellikle gidiyor diyor ki ben diyor neden bu kadar az para alıyorum? Çünkü diyor senin öğrenmen gereken bir şey var diyor burada. Ve kendisine artık hiç maaş vermemeye başlıyor. Ama şöyle oluyor. Her yanına gittiğinde kendisine altın değerinde o 5 dolar değil de 50 dolardan bile daha fazla değerli olan hayatının bütün geri kalanını etkileyecek öğütler veriyor. Bu öğütlerin içerisinde ne var biliyor musunuz? Hayat dersleri var. İşte bu hayat derslerini alıyor. Siz kitabı okuyun. Çok fazla spoiler vermek istemiyorum. Bu sayede Kiyosaki'nin daha sonrasında öğreneceği bir durum oluşuyor. Kiyosaki diyor ki ben sana bugün şu kadar para verseydim sen ilerideki elde edeceğin başarıları edemeyecektin. Şuna geliyor. Kiyosaki diyor ki ben 5 dolar parayla geçinemem. Benim bir şey yapmam lazım. Ne yapmam lazım? Arkadaşıyla her gün insanların okuduğu gazeteler, dergiler, kitaplar bunları alıyor ve bir yerde bir kütüphane açmak istiyor. Giriş ücreti koyuyor. İşte örnek veriyorum. Giriş ücreti diyelim ki 10 sent olsun. Her gün oraya insanlar gelmeye başlıyor ve Kiyosaki bir bakıyor haftalığı orada kazandığı para 30 dolar da alsa 60 dolar para kazanmış oluyor. Neredeyse kaç katı para. Ve o zaman işte Kiyosaki'nin kafasında bir şimşek çakıyor. Tamam diyor ben girişimciliği, yatırımcılığı öğrenmem gerekiyor. Bunu öğreniyor. Ve hayatının geri kalanına da bunu kendi hayatına lanse ediyor ve bu şekilde hayatını devam ettirerek inanılmaz değerli bilgiler ediniyor ve bu bilgilerle de şu anda günümüzde çok ciddi saygınlık gören ve hatırı sayılır bir yatırımcı, girişimci oluyor. 7500 adetten fazla gayrimenkulü olan bir kişi oluyor ve bu hayat dersini bizlerle paylaşıyor. Bu kitabı kesinlikle almanızı öneriyorum. Benim okuduğum ikinci kitaptı. Zengin Baba ve Yoksul Baba kitabı. Size öneriyorum. Siz de okuyun ve hemen derhal bu değerli bilgilerden edinmeye başlayın. Bir sonraki kitaba geçiyoruz. Arkadaşlar çok fazla zamanınızı almadan diğer kitaba başlıyorum. Sizi çok sıkmak istemiyorum fakat çok önemli bilgiler veriyorum. Lütfen videoyu atlamadan izleyin ve beni desteklemenizi rica ediyorum. Bu sayede izlenmemi artırıp ve insanların da önüne çıkmış olmamı sağlarsınız. Şimdi geçelim. Arkadaşlar Mert Başaran. Bildiğiniz gibi Mert Başaran da hepimiz gibi maaşı çalışan bir plaza çalışanıydı ve
kendisinin hayatında dönüm noktası olan bir dönüm noktasını bu kitapta paylaşıyor. Çok kısa size bahsedeceğim ve 3. kitabımızda Küçük İşler, Büyük Özgürlükler kitabı. Mert Başaran. Evet arkadaşlar, Mert Başaran bir çalışanken, patronunun çok başarılı bir çalışanken, hatta benim mesleki kariyerime başladığım sektör olan lojistik sektörü, ben 2006 ve 2010 yılları arasında lojistik sektöründe çalıştım ve kendisiyle ortak çalıştığımız bir firmada var. Hatta isim vermek istemiyorum. Okuyunca göreceksiniz. Kendisi çok başarılı bir pazarlama ve satış uzmanı olarak çalışma hayatını devam ettirirken patronu bir gün kendisine bir ödül olması adına diyor ki ben sana şu arabayı alacağım, şu kadar taksitli bir para vereceğim, bu kredi tutarı şu kadar ve 5 sene mi, yanlış hatırlamıyorsam diyelim ki 5 sene boyunca bana borcunu ödeyeceksin, şu kadar para. Mert Başaran o anda diyor ki imza atsaydım ben 5 senemi patronuma bağlı bir şekilde, zincirlerle bağlı bir şekilde çalışmaya mahkum olacaktım ve bu şekilde çalışacaktım diyor. Bunu kabul etmiyor. Kendisi Kocaeli İzmit taraflarından, yanlış hatırlamıyorsam işte Gebze, Darıca ya da Kocaeli taraflarından bir arsa alıyor. Bu arsası dolar bazında çok ciddi kar ederek satıyor ve bunun sayesinde benim bildiğim kadarıyla Esenyurt bölgesinden daireler satın alıyor ve onlara verdiği kiralarla da çok ciddi gelir elde etmiş oluyor. Hatta kendisi diyor ki organize sanayi bölgesinde olan bu arsamı satmasaydım ben müthiş derecede katlayarak daha fazla para elde edecektim diyor. Bu bizim için bir ders. Yani aldığımız malı uzun vadede eğer bizim için bir kaldıraç oluşturmuyorsa kesinlikle satmamamız gerekiyor. Bu bize bir ders olsun. En az 5 sene, 10 sene uzun vadede, tarlaysa belki 20 sene bekletmemiz gerektiğini söylüyor ve benim de bu şekilde büyük bir ders aldığım bir konu oldu bu. Sizler de isterseniz okuyun. Çok küçük birkaç bilgilendirme daha vereceğim size. Babası hayatına kredi kartlarından takla attırarak, hatta onun babasından kalan Bakırköy'deki dairesini satarak, bunu faize koyarak, faizden para yiyerek hayatını geçindirmeye tercih ediyor. Mert Başaran'ın da hayatında ciddi bir örnek oluyor bu. Aslında ne kadar yanlış bir hareket olduğunu burada görmüş oluyor. Yıllar sonra babası vefat ettikten sonra bankadaki personel arıyor, diyor ki gelin şu kadar paranızı, örnek vereceğim 300 TL. Gelin alın diyor. Bu 300 lirayı gerçekten hani diyelim ki günümüzde şu anda 10 bin lira değerinde. O dönemde müthiş değerli olan bir para hiç eklenmeden o faize günden güne enflasyonda o para eriyerek şu kadarcık bir para kalıyor ve Mert Başaran görüyor ki evet, bir malı aldığın zaman enflasyonist ortamlarda Türkiye gibi olan ülkelerde isterse 50 sene önce olsun, isterse 2023 olsun, bu değişmez bir kural. Orta Doğu ülkelerinde maalesef tüketim çılgınlığının inanılmaz seviyelere gelmiş olan bir ülkede, her ülkede olduğu gibi enflasyon olmaya devam ediyor ve paranın değersizleşmesiyle beraber o para nokta kadar kalıyor. Bunu görüyor ve hayatına örnek olarak almaya başlıyor. Borsaya giriyor. İnsanların korkuttuğu borsada gerçekten uzun vadeli, diyor ki sizin adını duyduğunuz firmalar, büyük firmalara hiç korkmadan aylık düzenli bir şekilde yatırımlar yaparak bu şekilde devam ettirin. 5 yıl, 10 yıl, 20 yılda inanılmaz bütçelere ulaşabilirsiniz diyor. Hatta kendisinin daha yeni hikayesini gördüm. 2003 yılında 1000 TL ile yatırım yapmış olsaydınız işte Turkcell'in, Türk Hava Yolları'nın, Hektaş'ın, İhlas Pazarlama'nın getirilerine bakıyor. İhlas Pazarlama 125 bin lira oluyor. 1000 lirası 20 yılda. Turkcell ve Türkiye Hava Yolları 2-3 milyon lira değerinde olmuş oluyor. Ve Hektaş tarım ilaçlama ürünleri ve aynı zamanda ilaç sektöründe önde gelen firmalardan birisi, dev bir firma olmuş durumda şu anda. 1000 lira, 1000 TL şu anda günümüzde 50 bin lira değerinde olan bir para şu anda 6 milyon lira oluyor. Yani sabırla, hiç bıkmadan, usanmadan o parayı siz bırakırsanız inanılmaz bir bütçeye ulaşmış olursunuz. Mert Başaran'ın storiesinde gördüm. Kendisine bana kattıkları için çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda tabii ki de Kiyosaki ve bu Arkadın da hikayesi bana çok şey kattı. Yazarları Kiyosaki zaten kendisinin tabii kitabı olduğu için çok teşekkür ediyorum ve Babil'in en zengin adamı da George S. Clason isimli yazar. Çok teşekkür ediyorum bu değerli kitapları bizlerle buluşturduğu için.
Bir diğer kitap arkadaşlar. Düşün ve Zengin Ol kitabı. Napolyon Hill'in kitabı. Arkadaşlar bu kitabı ben Kiyosaki'nin o Zengin Baba Yoksul Baba kitabının içerisinde kitap tavsiyelerinde buldum ve hemen alıp okudum. Sizler zihninizi güzel bir şekilde olumlarsanız hayatınızda her günü, her yeni bir günü güzel olumlu düşüncelerle eğer beslerseniz beyniniz sizi harekete geçirmek için adım atmanızı istiyor. Yani siz diyorsunuz ki ben örnek veriyorum bir sene sonra 1 milyon TL bütçeye ulaşıp zengin olacağım. Veya 6 ay sonra örnek veriyorum 300 bin lira değerinde bir araba alacağım. Bakın dikkat edin, bir araba alacağım değil. 300 bin lira değerinde, 800 bin lira değerinde bir ev. İşte 1 milyon TL bütçeye ulaşacağım. Bunlar çok önemli. Bu tarz telkinlerle kendinizi telkin ederseniz ben buna şahit oldum, yaşadım ve o yüzden size öneriyorum. İnanılmaz şekilde şaşıracağınız haberlerle, olumlu şeylerle karşılaşacaksınız. Bu söylediğimi es geçmeyin. Videoyu sonuna kadar izleyin. Bundan sonra bir kitap daha tavsiye edeceğim. Düşün ve Zengin Ol kitabıyla bir sonraki kitap birbirine bağlantılı arkadaşlar. O kitap diğer kitabı doğuruyor. Ben çoğu kitabı aslında bir şey söyleyeyim mi? Okuduğum kitapların içerisindeki tavsiyelerle aslında bilgi sahibi oldum ve o kitapları alarak, okuyarak birçok diğer kitabı doğurmuş oldu. Böyle zincirlemelerle sizin hayatınız bir anda değişebilir. Benim hayatım ne zaman ki ben kitap okumaya başladıysam o günden sonra gerçekten 6 ay, 1 sene veya 2 sene sonra değişmeye başladı. Çok farklı yollara gitti. Size önerim bir kitap dahi olsa ne olur ya demeyin. O bir kitap 10 kitabı, 10 kitap bileşik faizle 100 kitabı doğuruyor arkadaşlar. İnanılmaz değerli bir bilgi ve hatta bu kitabın başlığı diyor ki sırrın başladığı nokta. Yani bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Bu bütün anlattığım güzellikler dünyadaki bütün zengin insanların yapmış olduğu bazı şeyler var. Kazandığı bütçenin belli bir kısmını yardım ederek, insanlarla yardımlaşarak ve onlara bağışlayarak adın ne dersiniz deyin paylaşarak aslında paylaştığı miktarın kat ve katının kendilerine geri gelmesi. Bu en büyük sır aslında. Bunu söylemeyecektim ama söylemek istedim. Bu kitabı okumanız için size bir itici kuvvet olsun diyorum. Bildiğiniz gibi Henry Ford, Ford'un kurucusu. Bir Ford Vakfı var değil mi? Hatta Koç Holding'in bir Koç Vakfı var. Bakın dünyada bütün insanların, bütün en zengin insanların bir aslında vakfı var. Multimilyonerlerin, multimilyarderlerin vakıfları var. İnsanlara aslında yardım ettiği bir kuruluşları var. Bunları göz önünde bulundurun. Kesinlikle ihmal etmeyin ve sizler de bu muhteşem sırlara erişin. Lütfen okumaya hemen bugün başlayın ve şu anda bu videomu da sonuna kadar izleyin. Diğer kitapları da sizlerle paylaşacağım. Diğer kitaba geçelim. Bir sonraki kitap arkadaşlar Joseph Murphy'nin Bilinçaltının Gücü kitabı. Arkadaşlar bu sırrın devamı bu kitap. Belki birbirinden bambaşka farklı kitaplar gibi görünse de çok bağlantılı. Emin olun ben bilinçaltının gücü sayesinde yani bilinçaltını nasıl kullanabildiğimi öğrendikten sonra hayatım gerçekten 2 kat hızında değişti. Bu diğer kitaplarla beraber beni aslında birinci en çok etkileyen kitap bu kitap oldu. Neden biliyor musunuz? Çünkü bilinçaltı sizin uyumakta olduğunuz saatler yani uykuya dalmadan 5 dakika 10 dakika öncesi ve ilk uyandığınız andan itibaren o 1-2 dakika ve 5 dakika içerisindeki zaman dilimi çok önemli. Sizler hemen bir kalem kağıt alın. Kendinize madde madde ilerideki planladığınız, hayalini kurduğunuz şeyleri notlar alın arkadaşlar. Diyelim ki 3 madde örnek veriyorum. 1 sene sonra 1 milyon TL bütçeye ulaşacağım. İşte ikinci madde ben 6 ay sonra 500 bin lira değerinde bir araba sahibi olacağım. Veya ben 3 sene sonra 3 milyonluk veya 5 milyonluk bir gayrimenkul sahibi olacağım. Gerçekten ben sıfır sermaye ile ev satın aldım. Nasıl aldığımı ben de bilmiyorum. Şaşırdım. Bildiğim çok şey var fakat ama bilmediğim o kadar gizli kalmış sırlar var ki şaka değil. Belki hepinize garip gelecek ama ben bunları yaşadım ve tecrübe ettim. O yüzden de inanıyorum ve kesinlikle şiddetle tavsiye ediyorum. Bilinçaltının gücünü kullanın. Her sabah
ilk uyandığınızda bu yazdığınız şeyleri sesli bir şekilde tekrarlayın. Uyumadan da hemen önce uyuklar gibi olduğunuz zamanlarda bunu tekrarlayın. Sabah ve yatmadan önce unutmayın. Gerçekten bakın, bir ay sonra, 6 ay sonra, bir yıl sonra vazgeçmeyin. Belki 365 gün olmayacak ama 366. gün gerçekleşecek. Sakın bırakmayın. Bir ay sonra hedefiniz bir aydır ama belki 32. gün olacak. Belki 35. gün olacak. Arkadaşlar ben şu anda YouTube'da 1150 aboneye geçtim. Şaşırırsınız ama ben 3 ay boyunca 80-100 aboneyle devam ettim, biliyor musunuz? Bu bir ayda 1000'den fazla aboneye ulaştım. TikTok'ta gerçekten videolarım 10 gün boyunca paylaştığım videolar izlenmiyordu. Tam bırakacakken vazgeçtiğim anda 11. günde paylaştığım o video var ya, gerçekten 400-500 binlere kadar çıktı izlenme. Bakarsınız, TikTok sayfamı takip edersiniz. O günden sonra hayatım değişti. Sakın dedim vazgeçme. Ben zamanında birçok girişimcilik hikayem oldu. YouTube'da çok sayfa açtım. Instagram'a çok fazla denemiş olduğum sayfam oldu ve hiçbiri olmadı, fakat belki 10 yıl sonra, 15 yıl sonra şu anda ısrarla elde ettiğim ve hayalini kurduğum, kendimin tecrübe ettiği ve bilgi sahibi olduğum konuları insanlarla paylaşma fırsatımın olduğu bir platformda şu anda 1000 aboneye geçtim. Umarım sizlerin desteğiyle de 4000 saati tamamlarım ve para kazanma açılıyor. Bu emeklerimin karşılığında sizlere hiçbir ücret talep etmeden sunmuş olduğum bilgileri ufak da kıyısından köşesinden YouTube'un reklam gelirlerinin oluşturmuş olduğu fonlardan ya da işte tutarlardan kendine ufak da olsa bir pay alma isteğimi umarım bir gün gerçekleştiririm. Buna hep beraber gideceğiz ve hep beraber ulaşacağız. O yüzden beni takip etmeyi sakın bırakmayın. Diğer 3 kitabımı da paylaşıp videomu sonlandıracağım arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Warren Buffett dünyaca ünlü yatırımcı ve çok ünlü bir hisse senedi yatırımcısı ve şirketlerin ortağı. Arkadaşlar, para için çalışmıyorum. Gerçekten çok önemli bir söz. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Sizler dişinizi sıkıp o değerli bütçelere ulaşmak için ufak ufak yatırımlarla, gerekirse her gün 10, 20, 30 liralık gümüş satın alın. Yatırım önerisi değildir. Altın satın alın. Bunlar bileşik faizle her gün üzerine katlana eklenerek artacak ve bir bakmışsınız 5 sene sonra tam bile edemeyeceğiniz fiyatlara ulaşmış olacak onlar. Ve siz belki 5 sene sonra finansal özgürlüğünüze ulaşacaksınız. Nasıl mı olacak? Benim yaptığım gibi biriktirdim. Gayrimenkul aldım. Şu anda kira alıyorum. Pasif gelir oluşturdum. Hisse senetleri, yatırım fonlarından da elde ettiğim karlarla hayatımı şu an devam ettiriyorum. Ve ben gerçekten şu anda istesem hiç çalışmayıp gerçekten hayatımı devam ettirebilecek bir paraya sahip olurum. Bu şekilde kazançlarımla, yanlış anlaşılmasını istemiyorum, benim 2 yıl, 3 yıl ot gibi yaşayıp da elde ettiğim bir durum bu. Gerçekten herhangi bir otele, tatile gitmeyip köye gittim. 30 bin lira para harcamayıp 5 bin lira para harcayarak bu şekilde tatil yaptım. Kendime gerçekten kıyafet anlamında çok şey almadım. 5 tane alacaksam 2 tane aldım. İdare ettim. Şu anda çalışmış olduğum bilgisayarım bile ihtiyacım olduğu halde 4 ay bekleyip elde ettiğim karlarımla aldım. Siz de ana paranıza dokunmayın ve elde ettiğiniz karlarınızla bunları almaya çalışın. Bu kitap size bunları anlatıyor arkadaşlar. Warren Buffett'ı dinleyin. Uzun vadede sabırla, kısa sürede zengin olmayı değil, 5 yıl, 10 yıl, 20 yılda finansal özgürlüğünüze kavuşmayı öğrenin. Zengin olmayı öğrenin. Bu kitabı okuyunca size bunları öğretecek. Bir sonraki kitabıma geçelim. Evet arkadaşlar, Akıllı Yatırımcı. Benjamin Graham'ın Akıllı Yatırımcı isimli kitabı. Warren Buffett, Forbes gibi birçok dünyaca ünlü ekonomist ve önde gelen kişilerin önerdiği kitap bu. Çok kalın bir kitap. 17 baskıdan oluşuyor. 630 sayfalık bir kitap hemen hemen. Çok uzun kitap, size gerçekten borsada nasıl hareket edebileceğinizi, fonları nasıl yönetebileceğinizi öğretiyor. Ben size bu değerli bilgileri paylaşıyorsam, birçok izlediğim, örnek veriyorum, Cihat Çiçek, Mert Başaran, Hakan Kara, diğer bütün ekonomistlerin de haricinde bu kitaplardan elde ettiğim bilgileri sizlerle paylaşıyorum. Altın değerinde bilgiler. Ben gerçekten kendimin öğrenmediği ve tecrübe etmediği, yaşamadığım hiçbir şeyi size anlatmıyorum. O yüzden de Akıllı Yatırımcı kitabı bu kadar gerçekten, mesela Warren Buffett diyor ki yatırımcılık hakkında gelmiş geçmiş
en iyi kitap diyor. O yüzden biz Warren Buffett'ın bu tavsiyesini dinlemeyeceğiz de kimi dinleyeceğiz? Sizler hemen şu an satın alın ve okumaya başlayın. Ve sonraki kitabımı sizlerle paylaşıyorum. Son kitabım bu. Yine Robert Kiyosaki'nin Nakit Akışı ve Ölçüm Çeyreği kitabı sizlere müthiş bilgiler veriyor. Bu aslında Zengin Baba, Yoksul Baba kitabının devamı oluyor arkadaşlar. Onu okuduktan sonra bu kitabı alıp okursanız çok daha anlamlı olacak sizin için. Şundan bahsediyor. Sizler kazancınızı yönetebilmeniz için 4 tane bir çizelge yapmanızı istiyor. Burada gerçekten o kadar değerli bilgiler veriyor ki. Şöyle diyor aslında. Burada insanların sizlere, biliyorsunuz büyüklerimizin bize bir öğüdü var değil mi? Okula git, mezun ol, çok güzel bir işe gir, maaşı çalış. Hayır. Sizler maaşı çalıştığınız zamanlarda kendi yaptığınız işi oluşturma anlamında bir temel atın diyor. Nasıl mesela bir ev yapacaksınız, ne yapıyorsunuz? Temel atıyorsunuz değil mi? Temelden sonra yukarı çıkıyorsunuz. Çalışırken temelinizi kurun. Sizler gerçekten yatırımcı olmak istiyorsanız, bir çalışan olarak hayatınızı devam ettirmek istemiyorsanız, yatırımcılığa başlamanın ilk kuralı temel atıyorsunuz, çalışıyorsunuz ve bu çalıştığınız maaşlarınızla yatırımlarınızı büyütüp daha sonrasında kendi işinizi kuruyorsunuz. Kendi işinizin patronu oluyorsunuz. Arkadaşlar zor değil. Bunları yavaş yavaş yapın. 1 yıl, 2 yılda belki çok zor ama 5 yılda, 10 yılda, 20 yılda siz buna ulaşabilirsiniz. Birkaç tane altın değerinde bilgi var. Benim de kendimin keşfettiği ve öğrendiğim bilgiler. Gerçekten kendinizi zorlayın. Kredi konut satın alın. Örnek veriyorum. Şu anda 500-600 bin liraya evler var. Yok demeyin, var. Edirne Toki'ye bakın mesela, Keşan'da. Ankara Temel'de Toki'ler var. 500-600 bin liraya evler var. Ankara, Mamak, Zirve kentte evler var. Birçok ülkemizin birçok yerinde evler var. Bunlardan alın ya da bir tarla alın uzun vadede, ama gayrimenkulü şöyle alın diyorum ben size. 100 bin lira bir peşinatla siz kredi kaldırıcını kullanın ve o 500-600 binlik eve sahip olun. Vay efendim, faiz oranı %4-5. Ne yapacaksınız siz %4-5 faizi? Önemli değil. Siz onu ödeyin. Bir yıl sonra 500'lük aldığınız ev 1 milyon lira olduğunda ne olacak biliyor musunuz? Gidin kredinizi kapatın. Hiçbir paranız yokken siz kaç para vermiştiniz? 100 bin lira. Kaç para faiz ödemiş oldunuz? Örnek veriyorum. 100 bin lira faiz ödemiş oldunuz. 200 bin lira değil mi? Cebinize kalan para kaç para? Hadi masrafınızla çıkın. 750 bin lira. 750 bin lira, 700 bin lira olsun. Hadi enflasyonda onu da gitsin, yarısı erisin. Arkadaşlar siz 350 bin lira paranız yokken 350 bin lira bütçeye sahip olmuş oldunuz. Ve bu sayede de diğer, bakın, hızlı bir şekilde büyümenin yöntemi değil mi? Ve daha sonra da bu paranızı yatırımlarla sepet şeklinde büyüterek bir sene sonra o 350 bin liranız 1 milyon lira niye olmasın? Böyle fonlar var. Bu şekilde getiri veren yatırım araçları var arkadaşlar. Uzun vade, kesinlikle kısa vade değil. Uzun vade. Ve o 1 milyon lira da peki 5 sene sonra ne olacak? Tahmin edebiliyor musunuz? Düşünün ki bir kredi konut daha aldınız. O konutunuzu sattınız ve diğer geri kalan paranızla da yine o sermayeyi büyüttüğünüzü farz edin. İkinci evinizi aldınız. Diğerini sattınız, büyüttünüz. Üçüncü evi aldınız. Veya 2 tane eviniz oldu. O diğer evlerin 2 katı değerinde. Bu şekilde sıfırdan nasıl milyoner olursunuz? Bunların bilgilerini öğrenebiliyorsunuz. Bu kitapları alın ve hemen okumaya başlayın. Beni de takip etmeyi unutmayın sakın. Çok değerli bilgiler veriyorum. Sıfır sermaye ile nasıl ev satın alınır isimli bir videom vardı. Şuraya bırakıyorum. Onu izleyin ve benim diğer videolarımı da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Çok değerli bilgiler paylaşıyorum. Umarım bu videomu faydalı bulmuşsunuzdur. Eğer faydalı bulduysanız beni desteklemek için lütfen videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bu önemli videoyu arkadaşlarınıza gönderip onların da izlemesini sağlayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.